Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün evimde 10 dakikada robotta yapmış olduğum çiğ köftenin videosunu sizler için hazırladım. Gerçekten dışarıda satılan çiğ köftenin aynı lezzetini evinizde daha uygun bütçeyle kolayca yapabilirsiniz. Hadi buyurun, bu güzel tarifimizin hemen lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçelim. Çiğ köftemin malzemesi için ilk önce bir adet patatesimi soydum. Sizlere boyutunu da göstermek istiyorum. Çok fazla büyük patates kullanmayın. Aksi halde çiğ köfteniz çok akışkan olur. Toparlaması zor olur. O sebeple sizlere büyüklüğünü de göstermek istiyorum. Çok minik olmasın, çok büyük de olmasın. Yumurtadan biraz büyük olması yeterli patatesimizin. Patatesi minik tencereye alıyorum. Üzerine geçecek kadar su ekleyip ocağımda haşlamaya aldım. Çiğ köftenizin güzel kıvam alması için de bulgurla ilgili de birkaç detayı da sizlere vermek istiyorum. Özel ince çiğ köftelik bulgur kullanıyorum. Bunu da benim her zaman aldığım yer var. Oradan temin ediyorum. Kendileri de zaten çiğ köfteciler satıyor bu bulguru. İrmik kadar ince arkadaşlar. Çok güzel bir bulgur. Marketten de alırsam bir marka var. Paket olarak onu kullanıyorum. Onun dışında her bulguru kullanmıyorum. Gerçekten sonuç çok mükemmel oluyor. Sizlere de tavsiyem özel çiğ köftelik ince bulgur kullanmaya özen gösterin. Ben robotumun içine 2 su bardağı kadar ince bulgur ekliyorum. Bu robotumda bu ölçülerde tam oluyor. Kullandığım su bardağı ölçüsü de 200 milimlik su bardağıyla kullandım. Bir küçük tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Sizler tuzu kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Benim salçamda da tuz olduğu için tuzu çok fazla eklemedim. Tuzla bulgurumu güzelce karıştırıyorum. Bulgurumun üzerine 2 su bardağı sıcak su ekliyorum. Yine aynı 200 milimlik klasik su bardağıyla ekledim. Tam 2 su bardağı ekliyorum. Kesinlikle fazla veya eksik eklemiyorum. Benim için 2 su bardağı bulgura 2 su bardağı su yeterli oluyor. Bulgurla suyun güzelce karışmasını sağlıyorum kaşık yardımıyla. Bulgurumun hiçbir yerinin kuru kalmaması için karıştıktan sonra üzerinde kapağını kapatıyorum ki hava almadan demlenmesi için. Bulgurla sıcak suyumu güzelce kenarda demlendirdim. Yaklaşık 40 dakika kadar zaman geçti. Kapağını açıyorum. Hafif bulgurum ılıkken, patatesim de ılıkken ben malzemeleri karıştırıyorum. Böylelikle ortaya da çok güzel çiğ köfte yapmış oluyoruz. Bir adet kuru soğanımı güzelce rendeledim. Suyunu da sıktım. Mutlaka soğanımızın suyunu sıkalım ki çiğ köfteye acı bir tat vermemiz için. Patateslerimi de güzelce haşladım. Çatalla rahatça ezilebilecek yumuşaklıkta olmasına çok dikkat edelim. 1 çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Normal sıvı yağ da ekleyebilirsiniz ama çiğ köfte kesinlikle zeytinyağıyla çok daha lezzetli oluyor. 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçası kullanıyorum. Biraz biber salçam domates salçama göre az olmuştu. O sebeple yarım tatlı kaşığı tekrardan ekledim. Yani 1 yemek kaşığı toplamda kullanmış oluyorum biber salçamı. 2 yemek kaşığı tepeleme isot kullandım. Biber salçam acı olduğu için, isotumda da biraz acılık olduğu için çok fazla eklemedim. Sizler dilerseniz 3 yemek kaşığı isot olarak da kullanabilirsiniz eğer acı daha çok seviyorsanız. Bir küçük tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Bir küçük tatlı kaşığı olacak şekilde de kimyon ekliyorum. Yani normal tatlı kaşığıyla yarım tatlı kaşığı olacak şekilde kimyon ekleyelim. Bir küçük çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. 4 yemek kaşığı nar ekşisi ekliyorum. İlk başta sıvı malzemelerimizi mutlaka eklemeye özen gösterelim. Robotta karışırken robotumuzun yanmaması için de ilk başta mutlaka sıvı yağ, nar ekşisini eklemeye özen gösterelim. Malzemelerimi ekliyorum. Güzelce kapağını kapatıp ilk önce düşük sonra da yüksek ayarda yavaş yavaş malzemelerimi karıştırıyorum. Bu yöntemle çiğ köfte yaptığınızda robot kesinlikle yanmıyor. Ben yıllardır bu yöntemle yapıyorum. Çocuklarım da yapıyor. Ben olmadığımda evde çocuklarım da kolaylıkla bu çiğ köfte tarifini yapıyor. Kesinlikle robot yanmıyor. İlk başta karıştırıyorum. Biraz dinlendiriyorum. Tekrar devam ediyorum. 2-3 kere robotumu dinlendirerek karıştırma işlemini devam ediyorum. Biraz karıştırdıktan sonra sarımsak eklemeyi unuttuğumu fark ettim. Hemen kapağını açtım. Malzemem tam karışmadan sarımsağımı da ekliyorum. 3 büyük diş ezilmiş sarımsağımı da ekliyorum ve tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada bulgurunuza az su eklerseniz karışması zor olur. Eğer nar ekşisini ve sıvı yağını fazla eklemek istiyorsanız 1,5 su bardağı sıcak su ekleyebilirsiniz. Bunları da açıklama kısmına detaylı şekilde ekleyeceğim. İlk başta biraz güzelce karıştırdım çiğ köftemi. Biraz robotumu dinlendirirken hemen kıvamını da kontrol ediyorum.
Biraz daha karıştırırsam daha güzel kıvam alacak. Gördüğünüz gibi hiç yumuşak olmamış. Tam istediğim kıvamda olmuş. Tekrardan kapağını kapatacağım. 1-2 dakika daha karıştırmaya devam edeceğim. Daha güzel kıvam alması için. Robotumun kapağını kapatıyorum ve tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Daha güzel çiğ köftemin lezzetini alması için. Toplamda 5 dakika kadar zamanda karıştırmanız yeterli oluyor. Robotu da ara ara dinlendirdiğim için toplamda 10 dakika kadar zamanda çiğ köftemiz hazır olmuş oluyor. Artık çiğ köftem tamamen hazır. Kaba alacağım. İlk önce ortadaki bıçağını çıkarıyorum ve sonrasında derin kaseme çiğ köftemi boşaltıyorum. Çiğ köftenizi kaseye döktüğünüzde eğer yeşillik seviyorsanız ince kıyılmış maydanoz, taze soğanınızı bu aşamada ekleyerek kasede yoğurup karıştırın, sonrasında şekilleyebilirsiniz. Ben tercih etmedim maydanoz ve taze soğan. Biraz çiğ köftemi elimle şöyle güzelce toparlayacağım. Kapağını da kapatıp 10-15 dakika dinlenmeye alacağım. Bu aşamada eğer köfteniz katı olduysa, güzel toparlanmıyorsa çok az nar ekşisi, zeytinyağı ekleyerek köftenizi daha akışkan hale getirebilirsiniz. 15 dakika kadar yaklaşık kenarda dinlendirmiş olduğum çiğ köftemi hemen eldivenle şekilleyerek servis tabağıma alıyorum. Çiğ köftenize patates neden ekledim diye merak ederseniz de etsiz yaptığınızda haşlanmış patates çiğ köfteye çok güzel kıvam veriyor. Günlerce saklama kabında, buzdolabında da saklasanız yine o kıvamı bozulmuyor. Normalde patates eklemediğimde o çiğ köfte bulgur biraz kendini sıkıyor. Ertesi gününe daha sert oluyor. İçinde patates olduğunda yine ertesi gün hiç kıvamını bozmadan çok güzel kıvamda çiğ köfte yemiş olabiliyorsunuz. Ben devamlı yapıyorum. Saklama kabıyla buzdolabında 2-3 gün saklayabiliyorum. Sizler de bu tarifi gerçekten gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Birkaç arkadaşım denediklerinde çok cıvık olduğunu, yanlış tarif verdiğimi söylediler ama ben kesinlikle asla yanlış tarif vermem. O sebeple sizlere olabildiğince çok net ve her şeye dikkat ederek ölçülerini vermeye dikkat ettim. Lütfen bu ölçülerde yapın. Patatesinizin büyüklüğü, bulgurunuzun inceliği de çok önemli. Aksi halde akışkan ve yumuşak olur çiğ köfteniz. Bu güzel tarifi umarım sizler de dener beğenirsiniz. Gönül rahatlığıyla deneyip yapabileceğiniz, çocuklarınızın da severek tüketeceği bir lezzet. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.